Mute, İslam tarihinde yeni bir eşiğin adıdır. Çünkü bu savaş artık sıradan bir kabile çatışması değildi. Müslümanların karşısında bu kez sadece Mekke müşrikleri, çevre kabileleri ya da yerel güçler yoktu. Karşılarında Bizans vardı. O dönemin dünyasında Bizans sadece büyük bir devlet değildi. İnsanların zihninde neredeyse aşılması imkansız büyük bir imparatorluktu. Siyasi gücü vardı, askeri tecrübesi vardı, bölgesel etkisi vardı ve Arap kabileleri üzerinde büyük bir psikolojik ağırlığı vardı. İşte Mute'yi önemli yapan şey tam da burada başlıyor. Çünkü Müslümanlar ilk defa kendi sınırlarının ötesinde büyük dünya düzeniyle yüzleşiyordu. Bu savaş şunu gösterdi. İslam artık sadece Arabistan'ın iç meselesi olarak kalmayacaktı. Hicretin 8. yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın mesajını çevre hükümdarlar ve kabilelere ulaştırmak için elçiler gönderiyordu. Bu sadece bir tebliğ faaliyeti değildi. Bu İslam toplumunun dış dünyaya açılmasıydı. Bugünün diliyle söylersek Medine kendi içinde yaşayan bir şehir devleti gibi davranmıyordu. Mesajını sınırların ötesine taşıyor, diplomatik ilişkiler kuruyor, bölgesel aktörlerle temas ediyordu. Bu da şunu gösterir. Bir dava büyüdükçe sadece içeride sağlam olmak yetmez. Dış dünyayla nasıl konuşacağını, mesajını nasıl taşıyacağını ve izzetini nasıl koruyacağını da bilmek zorundadır. İşte bu süreçte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Busra emirine gönderdiği elçi Haris bin Umeyr el-Ezdi, Bizans'a bağlı Şam bölgesindeki Gassani yöneticilerinden Şurahbil bin Amr tarafından yolda durduruldu ve şehit edildi. Bu çok ağırdı. Çünkü o dönemin örfünde elçi dokunulmazdı. Elçi savaşçı sayılmazdı. Elçi mesaj taşıyan kişiydi. Bir elçinin öldürülmesi sadece bir insanın öldürülmesi anlamına gelmiyordu. Bu onu gönderen otoriteye açık bir meydan okumaydı. Yani mesele Haris bin Umeyr'in şahsında bütün Medine verilmiş bir mesajdı. Yani sizin mesajınız bizim sınırlarımızda güvenli değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu saldırıyı cevapsız bırakmadı. Çünkü bazı ihlaller vardır, karşılıksız bırakılırsa sadece bir olayı kapatmış olmazsın. Gelecekteki daha büyük saldırılara da kapı açmış olursun. İşte tam burada Mute'nin ilk tersi ortaya çıkıyor. Barışı istemek başka, izzeti korumak başka bir şeydir. Müslümanlar savaş arayan bir toplum değildi. Ama elçinin öldürülmesini de normalleştirecek bir toplum olmayacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ihlale karşılık vermek için 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Bu sayı Müslümanlar için ciddi bir kuvvetti. Ama karşı tarafta Bizans destekli çok daha büyük bir güç ihtimali vardı. Yani Mute'ye giden ordu kolay bir sefere çıkmayacağını biliyordu. Peygamber Efendimiz ordunun komuta zincirini net bir şekilde belirledi. Önce Zeyd bin Harise komutan olacaktı. O şehit olursa Cafer bin Ebi Talib sancağı alacaktı. O da şehit olursa Abdullah bin Revaha komutayı üstlenecekti. Ardından şöyle buyurdu. Eğer o da şehit olursa Müslümanlar aralarına birini seçsin. Bu emir çok dikkat çekiciydi. Çünkü daha ordu yola çıkmadan mücadelenin ağır geçebileceği açıkça hissediliyordu. Komuta zincirinin baştan belirlenmesi sadece askeri bir tedbir değildi. Aynı zamanda kriz yönetimiydi. Bir lider şunu biliyordu. Zor zamanlarda en tehlikeli şeylerden biri başsız kalmaktır. Savaşın ortasında komutan şehit olursa ordu dağılabilir. Panik yayılabilir, herkes başka yöne gidebilir. Peygamber Efendimiz bunu önceden gördü ve belirsizlik anlamını daralttı. Günümüze bakan tarafı çok net. Bir iş büyüdüğünde sadece niyetimiz iyi demek yetmez. Kriz anında kimin ne yapacağı önceden belli olmalıdır. Ailede de böyledir, toplumda da böyledir, bir ekipte, bir davada, bir kurumda da böyledir. Niyet ruh verir ama düzen o ruhun dağılmasını engeller. Mute'deki komuta zinciri bize bunu öğretir. Ordu yola çıkmadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok net ahlaki talimatlar verdi. Kadınlara dokunulmayacaktı. Çocuklara zarar verilmeyecekti. Yaşlılara ilişilmeyecekti. Ağaçlar kesilmeyecek, ekinler yakılmayacaktı. İbadetle meşgul olan rahiplere zarar verilmeyecekti. Bu emirler Mute'nin sadece askeri tarafını değil, ahlaki sınırlarını da gösterir. Çünkü İslam'da savaş ölçüsüz bir öfke boşalması değildir. Bir ihlale karşılık verilirken bile sınırlar korunur. Buradaki önemli ders, haklı olmak insana sınırsız davranma hakkı vermez. Müslümanlar elçileri öldürüldüğü için yola çıkıyordu. Yani haklı bir gerekçeleri vardı. Ama Peygamber Efendimiz daha en baştan şunu belirledi. Haklı gerekçe ahlaki sınırları kaldırmaz. Bugün de dünyanın en büyük problemlerinden biri bu. İnsanlar kendilerini haklı gördüğü anda karşı tarafa her şeyi yapma hakkı buluyor. Öfke ahlakın önüne geçiyor. Güvenlik bahanesiyle masumlar eziliyor. Savaşın bedelini çoğu zaman savaşmayanlar ödüyor. Mute ise bize bambaşka bir ölçü veriyor. Müslüman haklıyken bile ahlaklı kalmak zorundadır. Çünkü asıl imtihan haksızlık değil, haklıyken sınırı koruyabilmektir. Mute'ye giden ordu sadece askeri bir birlik değildi. O ordu, İslam'ın artık kendi sınırlarının ötesinde de izzetini koruyacağını gösteren bir mesaj taşıyordu. Bu yüzden Mute'yi Müslümanlar Bizans'ta savaştı diye anlatmak
yeterli olmaz. Mute, küçük görülen bir toplumun büyük güçler karşısında da psikolojik eşiği aşmasıydı. O gün Müslümanlar şunu gösterdi: biz sadece Medine'yi savunan bir topluluk değiliz. Biz mesajı olan, elçisine sahip çıkan, ahlaki sınırları savaşta bile koruyan ve büyük güçler karşısında geri çekilmeyen bir ümmetiz. Bu yüzden Mute, fetihle sonuçlanan klasik bir zafer gibi okunamaz. Ama İslam toplumunun özgüven tarihinde çok büyük bir yer tutar. Çünkü bazen bir savaş toprak kazandırmaz. Ama bir toplumun zihnindeki korku duvarını yıkar. Mute'nin yaptığı biraz da buydu. Müslüman ordusu Mute bölgesine ulaştığında karşılarında beklediklerinden çok daha büyük bir güç buldu. Ufuk boyunca uzanan düşman safları, zırhların parıltısı, sancakların çokluğu ve Bizans destekli ordunun ağırlığı ilk anda sahabenin üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Kaynaklarda bu ordunun sayısı farklı şekilde aktarılır. Bazı rivayetlerde 100 bin, hatta 200 bin gibi çok yüksek rakamlar zikredilir. Sayı konusunda farklı nakiller olsa da kesin olan bir şey vardı. Müslümanlar büyük bir sayısal üstünlükle karşı karşıyaydı. İşte Mute'nin psikolojik imtihanı burada başladı. Çünkü bazen düşmanın gücü sadece kılıcında olmaz, görüntüsünde de olur, kalabalığında olur, insanın zihnine bıraktığı ağırlıkta da olur. O gün Müslümanların karşısında sadece bir ordu durmuyordu. Bir imparatorluk gölgesi duruyordu. Bu manzara karşısında bir istişare yapıldı. Ne yapılmalıydı? Geri dönmek mi, Medine'den destek kuvvet istemek mi, yoksa bu şartlarda mücadele devam etmek mi? Bu tereddüt çok insaniydi. Çünkü iman insanı düşünmekten alıkoymaz. Tedbir almak, ihtimalleri konuşmak ve mevcut tabloyu tartmak imanın zıddı sayılmaz. Ama tam bu noktada Abdullah bin Reveya'nın sözü ordunun ruhunu toparladı. Şu anlamda konuştu: biz insanlarla sayımıza ve gücümüze güvenerek savaşmıyoruz. Biz bu dinle yürüyoruz. Sonuç ya zaferdir ya şehitlik. Bu cümle ordunun bakışını değiştirdi. Çünkü karşılarındaki mesele sadece kazanır mıyız, kaybeder miyiz hesabı olmaktan çıktı. Daha büyük bir yere oturdu. Biz neyin temsilcisiyiz? Neden buradayız? Hangi değeri koruyoruz? İşte Mute'nin ilk büyük dersi buydu. Bazen insanı ayakta tutan şey kazanma ihtimali değil, uğruna durduğu hakikatin büyüklüğüdür. Savaş başladığında Mute meydanı ağır bir çarpışmaya sahne oldu. İlk olarak sancağı Zeyd bin Harise aldı. Zeyd, Peygamber Efendimizin çok sevdiği, İslam tarihinin en özel şahsiyetlerinden biriydi. Sancağı taşıdı ve düşman saflarına doğru ilerledi. Oklar üzerine yağıyor, mızraklar etrafında savruluyor. Kalabalık düşman hattı Müslümanları kuşatmaya çalışıyordu. Ama Zeyd geri çekilmedi. Sonunda aldığı darbelerle şehit düştü. Fakat sancak yere düşmedi. Çünkü savaşta sancak sadece kumaş parçası sayılmaz. Sancak ordunun yönüdür. Moralidir, birliğin sembolüdür. Sancak düşerse kalpler de dağılabilir. Mute'de ilk komutan şehit oldu ama sancak yerde kalmadı. Bu o ordunun ruhunu gösteriyordu. Zeyd'in ardından sancağı Cafer bin Ebi Talib aldı. Cafer, Peygamber Efendimizin amcasının oğluydu. Habeşistan hicretinde Müslümanları temsil eden, söz gücüyle de cesaretiyle de öne çıkan bir sahabeydi. O gün Mute'de ise bambaşka bir duruş gösterdi. Atından indi ve yaya olarak savaşmaya devam etti. Sağ eli kesilince sancağı sol eline aldı. Sol eli de kesilince sancağı kolları arasında sıkıştırdı. Bu sahne Mute'nin en unutulmaz anlarından biridir. Çünkü Cafer'in yaptığı şey sadece sancağı taşımak değildi. O, bu dava elimden alınsa da göğsümde taşırım der gibi bir duruş sergiledi. Sonunda çok sayıda yara alarak şehit edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında cennette 2 kanatla uçtuğunu haber verdi. Bu yüzden Cafer-i Tayyar olarak anıldı. Buradan alınacak çok güçlü dersler var. İnsan bazen elindekileri kaybeder, gücünü kaybeder, imkanını kaybeder, tutunduğu araçları kaybeder. Ama eğer merkezindeki sadakat duruyorsa hala ayaktadır. Cafer'in Mute'deki hali bize bunu anlatır. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Reveha aldı. O da savaş meydanına yöneldi. Rivayetlerde kısa bir an kendi nefsiyle mücadele ettiği aktarılır. Bu ayrıntı çok önemli. Çünkü bazen sahabeyi anlatırken onları insanüstü varlıklar gibi sunuyoruz. Oysa onların büyüklüğü hiç zorlanmamalarında değildi. Zorlandıkları halde doğruyu seçebilmelerindeydi. Abdullah bin Reveha bir an duraksadı. Nefsini yokladı, sonra kendini toparladı ve savaş meydanına atıldı. Ve o da şehit oldu. Yani cesaret korkunun korkunç olmaması değildir. Cesaret korku geldiğinde de doğru yerde durabilmektir. Mute'de 3 komutan peş peşe şehit oldu. Bu herhangi bir orduyu dağıtabilecek kadar ağır bir durumdu. Düşünsene, komutan gidiyor, ikinci komutan da gidiyor, sonra üçüncü komutan da gidiyor. Normal şartlarda bu tablo bir ordunun çözülmesine yol açabilirdi. Ama Mute'de ordu tamamen dağılmadı. Çünkü daha en baştan bir komuta zinciri kurulmuştu. Kriz anında ne yapılacağı öğretilmişti. Ve sahabe paniğe teslim olmak yerine yeni bir komutan seçme basiretini gösterdi.
İşte bu noktada sahabeler komutanlık görevini Halid bin Velid'e teklif etti. Halid bin Velid henüz kısa sürünce Müslüman olmuştu. Ama savaş tecrübesi çok yüksekti. Meydanı okuma, askeri düzen kurma ve kriz anında soğukkanlı davranma konusunda çok yetenekliydi. Bu tercih Mute'nin başka bir dersini daha gösterir. Bir toplumda ehliyet ve liyakat, duygusal yakınlığın önüne geçmemelidir. Halid yeni Müslüman olmuştu. Ama ordunun ihtiyacı yetenekli bir komutandı. Sahabe bunu gördü ve sancağı ona verdi. Bu İslam toplumunun olgunluğunu gösteren çok güçlü bir sahnedir. Çünkü büyük krizlerde bizden mi, eski mi, yeni mi soruları değil, bu işi en doğru kim taşıyabilir sorusu belirleyici olmalıdır. Mute'de sancak Halid bin Velid'e geçtiğinde savaşın yeni safhası başlayacaktı. Artık mesele savaşmak değil, 3 komutanını kaybetmiş orduyu kurtarabilmekti. Yani 3 komutan şehit edilmişti. Müslüman ordusu sayıca çok güçlü bir düşmana karşı savaşıyordu. Savaş uzarsa ordunun tamamen kuşatılıp yok edilme ihtimali vardı. İşte Halid bin Velid'in farkı burada ortaya çıktı. O an mesele sadece düşmana saldırmak değildi. Mesele İslam ordusunu dağılmadan ve yok olmadan bu meydandan çıkarabilmekti. Çünkü bazen en büyük başarı bir hamle daha yapmak değil, doğru anda daha büyük bir kaybı önlemektir. Rivayetlerde Halid bin Velid'in çok şiddetli çarpıştığı, elindeki kılıçların birbiri ardınca kırıldığı ve 9 kılıcın parçalandığı aktarılır. Bu savaşın ne kadar ağır geçtiğini gösteren güçlü bir ayrıntıdır. Ama Halid'in Mute'deki başarısı sadece kılıç kullanması değildi. Asıl başarı savaşın bütün tablosunu okuyabilmesiydi. Karşıdaki ordunun sayıca üstünlüğünü gördü. Müslümanların bu şartlarda sonuna kadar meydanda kalmasının büyük bir yıkıma yol açacağını fark etti. Bunun yerine doğrudan ve düzensiz bir çekilme yerine kontrollü bir manevra planladı. Gece birliklerinin yerini değiştirdi. Sağ kanadı sola, sol kanadı sağa kaydırdı. Bazı birlikleri farklı şekilde konumlandırdı. Sabah olduğunda düşman karşılarında sanki yeni kuvvetler gelmiş gibi farklı bir düzen gördü. Atların hareketiyle yükselen toz da bu algıyı güçlendirdi. Bizans tarafı temkinli davranmaya başladı. Müslümanlara takviye mi geldiği düşüncesi onları yavaşlattı. Halid bin Velid de bu fırsatı değerlendirerek orduyu düzenli ve kontrollü şekilde geri çekti. Bu geri çekilme bir kaçış olarak okunmamalı. Bu imha edilme riski altındaki bir ordunun akılla, disiplinle ve soğukkanlılıkla kurtarılmasıydı. Müslümanlar Medine geri döndüğünde bazı kişiler bu olayı yanlış yorumladı. Onlara kaçanlar diyenler oldu. Bu tepki insani olarak anlaşılabilir. Çünkü dışarıdan bakan biri için şu sonuç görünüyordu. Onlar geri dönmüştü. Ama savaş meydanını bilenler, oradaki tabloyu okuyanlar için mesele hiç bu kadar basit değildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu algıyı düzeltti ve onların kaçanlar olmadığını, tekrar dönmek üzere geri çekilenler olduğunu bildirdi. Çünkü Peygamber Efendimiz sadece ordunun onurunu korumadı. Aynı zamanda strateji geri çekilmenin de meşru bir savaş aklı olduğunu gösterdi. Yani baktığımızda her geri çekilme yenilgi değildir. Bazen geri çekilmek daha büyük bir yıkımı engellemek için yapılır. Bazen bir adım geri durmak davayı kaybetmek için değil, davayı ayakta tutmak içindir. Bazen direnmek son kişiye kadar tükenmek anlamına gelmez. Cesaret sadece saldırmakta değildir. Bazen cesaret kalabalığın kaçtılar demesine rağmen doğru strateji kararı verebilmektir. Bu savaşın ardından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'e Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanını verdi. Bu unvan onun sadece savaş meydanındaki gücünü anlatmaz. Aynı zamanda onun kriz anındaki liderliğini, soğukkanlılığını ve İslam ordusunu yok olmaktan kurtaran stratejik aklını da gösterir. Mute'de Halid sadece kılıç sallamadı. Bir orduyu dağılmadan geri getirdi. Ve bazen bir orduyu kurtarmak, kale fethetmek kadar değerlidir. Mute Savaşı ilk başta büyük bir fetih getirmemiş gibi görülebilir. Müslümanlar toprak kazanmadı, Bizans ordusu tamamen mağlup edilmedi, savaş klasik anlamda kesin bir zaferle kapanmadı. Ama Mute'nin etkisi çok daha derindeydi. Bu savaş Müslümanlara şunu gösterdi. Bizans gibi büyük bir güçle savaşmak mümkünmüş. Sayıca az olunsa bile dağılmadan durmak mümkünmüş. Komutanlar şehit olsa bile sancak düşmeyebilirmiş. Kriz anında doğru lider seçilirse ordu kurtarılabilirmiş. Ve belki de en önemlisi Müslümanların zihnindeki büyük imparatorluk korkusu kırılmış oldu. Çünkü bazen bir savaşın sonucu haritada değil, insanların zihninde görünür. Mute'de alınan en büyük sonuçlardan biri buydu. Bölgedeki kabileler de artık Müslümanları daha farklı görmeye başladı. Çünkü karşılarında sadece Medine çevresinde etkili bir topluluk yoktu. Büyük güçlerle yüzleşebilen, disiplini koruyabilen ve ağır baskı altında bile tamamen dağılmayan bir ordu vardı. Bu yüzden Mute, İslam toplumunun küresel ölçekte sahneye çıkışının ilk adımlarından biri oldu. Her mücadele fethiyle bitmez ama bazı mücadeleler insanın içindeki o korku duvarını yıkar. Her başarı toprak kazanmakla ölçülmez. Bazen başarı yok olmadan çıkabilmek, dağılmadan durabilmek ve gelecekteki büyük yürüyüşlere kapı açabilmektir. Bedir Müslümanlara zaferin tadını gösterdi.
Uhud disiplinin bedelini öğretti. Hendek sabırla ayakta kalmayı gösterdi. Hudeybiye diplomasiyle kapı açtı. Hayber güvenlik ve ekonomik güç kazandırdı. Mute ise Müslümanlara şunu öğretti: büyük güçlerden korkarak tarih yazılmaz ve bazen bir savaş kazandırdığı toprakla değil, yıktığı korkuyla tarihe geçer.